Bu haftanın konusu Kadıkalesi ve bahçeli evler. Hadi başlayalım. Herkese merhaba, ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Bodrum'a hoş geldiniz. Kadıkalesi'ne hoş geldiniz. Bahçeli Evler'e hoş geldiniz. Evet, İkisi bir arada. Evet. Şimdi biz Kadıkalesi videosu çekmek istedik. Ancak baktık ki çok iç içeler bahçeli evlerle. Aynı hat üzerindeler ve sahildeler. Evet, o yüzden dedik ki bunun adı Kadıkalesi Bahçeli Evler olsun. Lütfen beklentinizi kısıtlı tutun. Öyle yerler, mekanlar falan yok. Burası tam bir... Küçük bir bölge. Evet, küçük bir bölge ve tam bir yazlık mekan. Yani biz Turgut Reis'i yaz-kış düşünürken burası Turgut Reis'in yazlık mekanı ve çok keyifli bir sahil alanı. Bildiğiniz üzere biz emlakçıyız. O yüzden... Evet, YouTuber değiliz. Henüz değiliz. Hatta tam aradayız belki. YouTuber emlakçılarız. Artık böyle alıştık. Evet. O yüzden bizi True Bodrum hesaplarından hem Instagram hem YouTube Bodrum Bizden Sorulur hesaplarından takip etmeyi ve alıcıysanız ev almak için, satıcıysanız evinizi satmak için, kiralamak için aşağıdaki numaralardan aramayı ve mesaj atmayı unutmayın. Genelde biz karşılıyoruz ve en kısa sürede de dönmeye çalışıyoruz. Hazır emlak işi demişken videonun esas konusu olan, yani şu anda mekanında bulunduğumuz Sundance'ı da bir tanıyalım. Öncelikle Sundance'ı tanıyalım. Sundance Residence'ın da tam önündeyiz. Denize sıfır bir projeydi ama ondan önce şunu söylemem lazım. Bence emlakçılıkta bölge uzmanı olmak çok önemli bir konu. Evet. Bölgeyi iyi tanımak çok önemli. O yüzden bölgeye yakın konumlanmış ve bölgede birkaç tane projeyi bilen emlakçıyla çalışmak bence çok önemli. Biz bu bölgenin çok net uzmanıyız diyebiliyoruz. Hem burada yetkili bir projemiz var, hem ofisimiz çok yakın, hem ben Gümüşlük'te oturuyorum. Gümüşlük 2 adım uzakta. Evet, o yüzden bu mıntıka bizden sorulur. Orası çok net. Şimdi burada yetkisini aldığımız denize sıfır, plajlı, iskeleli, havuzlu müthiş bir rezidans. Full servisli bir rezidansı. Evet. Hadi gidelim Haydi anlatalım. Şimdi en önemli noktalardan birindeyiz Kadıkalesi'nde. Kadıkalesi sahiline hemen sıfır müthiş bir projedeyiz. Sundance projesindeyiz. Burada buna benzer birkaç tane proje var ama benzer demek biraz haksızlık buraya. Çünkü burası önemli bir noktada, farklı bir noktada. Burada 175 adet daire var ve şu anda sadece geriye 11 adet kaldı. Şimdi bu yazda bu kalan daireler çok hızlı gidecek. Sıfır konumundalar. Denize sıfırlar ve muhteşem bir sitenin içerisindeler. Arayabileceğiniz sitede her şey var. 7/24 güvenlik, rezidans hizmeti, deniz önünde müthiş güzel bir kum plaj. Kum plajın yanında voleybol sahası, muhteşem büyüklükte bir iskele ki sonra orayı da daha detaylı olarak göstereceğiz. Ve buradan arkamda gördüğünüz 2 tane kocaman havuz. Burada tamamıyla tatil havasındasınız. Belki 5 yıldızlı bir otelin içerisinde havasındasınız. Burada yatırım da çok önemli. Yatırımsal değerinden de bahsetmek lazım. Denize sıfır, bu kadar içinde böyle önemli bir plajı olan bütün projeler şu anda 1 milyon doların üzerinde fiyatlarla yapılıyor. Hep çok lüks projeler yapılıyor. Bu makuliyette daire olarak, rezidans olarak bulabileceğiniz yeni neredeyse hiçbir proje yok. O yüzden de burası çok değerli. Burayı aldığınız zaman neredeyse bütün Bodrum'daki çok nadiren yapılan bir rezidansın sahibi olacaksınız. Sundance Residence nerede? Lokasyonu da harika.
Turgut Reis'e 5 dakika uzaklıktasınız. Gümüşlü'ye en fazla 7-8 dakika uzaklıktasınız. Ve önünüz dümdüz bir yürüyüş yolu. Bodrum'da çok fazla düzlük bulmak kolay değil. Bodrum'un coğrafyası öyle değil. Burası sanki böyle bambaşka bir yerde hissettiriyor sizi. Nice'te, Cannes'da veya Los Angeles'ta veya bir okyanus kenarında. Burada bu dümdüz yolda bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar ama en önemlisi Bodrum'un en güzel güneş batışı var. Çünkü Gümüşlük ya da Turgut Reis en güzel gün batımı manzarasına sahip. Burası da tam arasında kalıyor ikisinin ve aynı manzaraya hakim. Burada oturup akşamleyin plaja inip şezlongunuzda oturup bir güzel içkiyle veya içecekle güneşin batışını her akşam seyredebilirsiniz. İster havuzu kullanabilirsiniz, ister plajı, ister kum plajı, ister de iskeleyi kullanabilirsiniz. Burası önemli bir fırsat. Burada kalan son daireleri lütfen kaçırmayın. Bunun için bizi aramayı unutmayın. Bir de Sundance Residence'dan ev aldığınızda, yani daire aldığınızda sizi en önemli ayrıcalıklardan birisi bekliyor. O da tabii ki de hem iskele hem de kum plaj. Bu bölge biliyorsunuz kum plajlarıyla ünlü. Özellikle Akyarlar'dan başlayan ve Kadıkalesi'ne kadar gelen satı tam olarak çocuklu ailelere göre. Burası da hem iskelesiyle hem kum plajıyla size şezlong garantisi sunuyor. Evet, Arda'nın da bahsettiği üzere Sundance Residence'da harika 2 tane büyük havuzunuz var ama esas konu dairelerinizden çıkıp yürüyerek tam 30 adımda, yani 30 saniye sonra iskelenize geliyorsunuz, kumsalınıza geliyorsunuz. Şezlong derdiniz yok, iskele derdiniz yok. Tüm gün çocuklarınızla rahat rahat keyif yapıyorsunuz. Aynı zamanda harika bir spada masaj alabilirsiniz. Yine fizyoterapistinizle seans yapabilirsiniz. Ve arkasından çok keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Çünkü aynı zamanda nefis bir kafe barı var. Hadi devam edelim. Evet, ilk anlatmamız gereken zaten herhalde en önemli noktalarından biri Yürüyoruz. Yürüyüş. Yani kolay kolay Bodrum'da bulamayacağımız bir yürüyüş yolu ve denize sıfır. Ve trafik yok. bisiklete binebiliyoruz. Ya bisiklet yani gerçekten burası böyle bir Avrupa hayalinin bulmuş hali değil mi? Ya, Bodrum'da. Evet, özellikle bu kıyı şeridinde, yani Kadıkalesi civarında eviniz varsa yani bahardan itibaren artık her gününüz apayrı, yani Bodrum'da yaşayan diğer insanlardan biraz farklı olarak geçiyor. Evet. Yani işte bu Yahşi'de nasılsa burada da aynı. Ama buranın tabii tek önemli özelliklerinden bir tanesi, dediğin gibi trafik yok, yani Evet, araba çok girmiyor. önemli. Yalıkavak'ta mesela çektik geçen gün, biliyorsun, yürüyüş videosunda. Evet. Araba var orada bile yani. Evet, Küdür'de bile araba motosikletler sokuyorlar. geliyor, arabalar geliyor falan filan. Yani öyle çok saygı duydukları söylenilemez yani o yürüyüş yoluna. Bir de kulaklığını tak, yürü, arkandan bir tehlike yok yani. Evet, o evet. çok önemli. Bir de gerçekten hani buranın tadını çıkartıyorlar. Şurada evleri var, bisikletlerine biniyorlar, markete gidiyorlar, bisikletlerine biniyorlar, plaja geliyorlar. Kolay bir şekilde ulaşım, düz olduğu için mesela yeni yapılan sitelerden yaklaşık 150-200 metre al şezlonglarını, pusetlerini, plajdasın. Ne arabaya binmene gerek var, ne yokuş inip çıkmana gerek var. Bence bu Bodrum'da kolay kolay bulunamayacak bir özellik. Burası önemli özelliği de surf mekanı olması. Su sporları burada çok yaygın. Hem işte kitesurf var, hem de o gene söyleyemiyorum. Windsurf var, paraglide var. Evet, çok ne kadar su sporlarıyla yakından alakalı senin olduğunu çok alakalı olmadığın buradan çok belli anlayabilirsiniz. oldu. Ama gerçekten burası yazlık yaşam deyince, ki Bodrum'da da yaz hayatının 9 ay olduğunu düşünürsek
Oldukça keyifli. Bak Nedim, çok bir şey göstermek istiyorum. Bak mesela denize sıfır demek gerçekten işte böyle demek. Böyle bir site ve önünde de plajı. Bakın oradan çıkıyorsunuz, buraya geliyorsunuz, denize giriyorsunuz. Yani aynı Sundance gibi, size gösterdiğimiz projemiz gibi denize sıfır demek. Buradan buraya hiçbir trafik olmayan bir yoldan yürümek demek. İhtiyacınız mı var? Bisikletinize binip ta Turgut Reis Marina'ya gitmek veya isterseniz 5 dakikada da Gümüşlü'ye ulaşmak demek. Buranın konumu gerçekten çok avantajlı, çok iyi. Buradan bahsederken bir de şundan bahsetmek lazım. Siyanji'den bahsetmek lazım. Armonya'dan bahsetmek lazım. Evet, bunlar tabii Kadı Kalesi'nin simgelerinden. Hem Avta olsun, Harmonya olsun, hem de işte Siyanji olsun. Evet. Bunlar oldukça ziyaretçi alan. Doktorlar sitesi, pardon ne doktorlar sitesi? Ormancılar sitesi var. Bunu koy. Bunların hepsini koy. Bunlar dağılmışlar. Her zaman böyle işte rahat konuşamıyoruz. Bunu da görmeniz de lazım. Hebele. Biraz güneşin verdiği bir etki var. Nedim'in ters yürüyor olmasının verdiği bir etki var. Hadi şimdi güzel bir yere götür bizi. Güzel bir yere götür. Yani şimdi bu kadar deniz kenarındayız. Burada nerede denize gireceğiz? En güzel yer neresi? Evimiz yok. Nerede gireceğiz? Evet, buraya gelip görmek istiyoruz ve burada denize güzel bir yerden girmek istiyoruz derseniz şahane bir beach club'a götüreceğim. Tamam. Bizim eve yakın olduğu için, buranın denizi de çok temiz olduğu için ben arada sırada gidiyorum. Oradan da sevdiğimiz restoranların önerilerine gideceğiz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Market, fırın var. Avta market var mesela, çok o da büyük. çok önemli. Bir fırın var mesela, Migros var. kendine ait fırının olması, Migros olması. Gittik geçen gün. Makro'nun da çok uzak olmaması da önemli. Buradan Turgut Reis Marina en ama fazla 8-9 gidemeyeceksin. dakika. Hayır, yürüyerek gidip Yürüyerek, gaz almak evet, istiyorsun. Migros'a gidebilirsin bir yani. sürü alışveriş yapabileceğiniz fırın şeyler da var. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Ünlü pide var. Benim pide söylediğim yer Gümüşlük'te. Pide getiren nadir yerlerden Evet, biri. doğru. Eğer burada pide istiyorum derseniz gayet uygun fiyata lezzetli bir pideci. Öyle hani sıradan lay lay lom pidecilerden değil. Lezzetli pide yapan Lay lay ünlü lom. pide. Lay lay lom pideci arıyorsunuz. Lay lay lom pideci değil. Çok bomba ya. Güzel Hadi esiyor ha. yavaş yavaş Hadi beach gidelim. club'ımıza gidelim. Beach club'ımıza gidelim. Oh, I'm slipping away. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze. So where do we go? Evet, sahil yolunda yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Pitos'un önünden geçtik. Pitos buradaki önemli rakı balık noktalarından biri. Aynı zamanda sabahları plajı da var. Benim kendi kişisel favorim Yalı restoran olsa da buraya da çok gelen var, çok müşterisi var. İkinci bir tercih olarak buraya da mutlaka gelebilirsiniz. Hadi devam edelim. Evet, denize sıfır harika bir rakı balıkçının önündeyiz. Yalı restoranda. Benim çok önemli favorilerimden biri burası. Gümüşlük'ten buraya gelmek de kolay. O yüzden buraya çok sıklıkla geliyorum. Burada akşamleyin bir çekim yaptık. Onu göstereceğiz. Orada daha güzel güneş şuradan batıyor. Harikulade adalar manzarasına karşı müthiş bir güzel yemek yiyorsunuz. Ona gitmeden önce yalnız bu saçma sapanlık nedir diye biraz bundan bahsetmek istiyorum. Maalesef burada belediyenin bir uygulaması var. Bunlar kanalizasyonun denizin çok ötesine pompalayan sistemleri. Burada bunu kamufle etmek için böyle bir kaya görünümü vermiş. Belediye böyle bir şey öngörmüş. Bence tamamıyla absürt olmuş ve çok saçma olmuş. Bütün yol boyunca bunlardan görebiliyorsunuz. İnşallah aklı evvel birisi bunların yerine çok daha mantıklı bir şeyler koymayı bundan sonrasında bulur. Bu sene yeni yapıldı. Herkes şaşırıyor bunlar nedir diye. Ama mevzu kanalizasyon, ama suyun kirliliğiyle alakalı hiçbir şüpheniz olmasın. Kilometrelerce ileriye atılıyor veya arıtma tesisine gidiyor. Hiçbir sorun yok.
Kadı Kalesi diyoruz. Kadı Kalesi yalı restoransız asla olmaz. Müdavimi olduğum çok fazla rakı balıkçı yok. Burası kesinlikle onların arasında. Keşke yaz kış açık olsa, sadece yazları açık olmasa daha çok gelebilsek. Burada muhteşem bir güneş batışına karşı harika bir rakı balık yapıyorsunuz. Yemekler standardın çok üstünde. Fiyatlar da bence altında. O yüzden kesinlikle tavsiyem. Bir iki tavsiyeyi de masada vereyim. Ondan sonra diğer yerimize doğru geçelim. Siz görüntülerin keyfini çıkartın. Benim evim var ama uzakta. Tepelerde. Nereye geleceğim ben? Beach lazım bana dediğinde de seçenek, güzel bir seçenek var. Çok beach club bölgesi değil aslında. Çünkü çoğu sitenin kendine ait plajları var. Herkes kendine ait plajlarda takılıyor. Ama bizim plajımız yok diyorsanız harika bir beach club var. Fiyatına inanamayacaksınız. Bodrum'da böyle bir fiyat yok. Söylemiyoruz ama yani çok rahatlıkla, gönül ferahlığıyla gelebilirsiniz. 500'ün altı. Evet, 500 TL'nin altı. Yani şöyle diyeyim, ne diyeyim, 20 doların da altında diyelim yani. Hani bayağı uygun fiyatlı. 20 dolar 500 TL'nin üstü zaten. Evet. Yani fiyatlar çok makul. Acayip. 15 doların altı. Niye dolar diyorsunuz derseniz, çünkü bir sene sonra izlediğinizde o TL'nin hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden dolar olarak söyledik. Evet, Aura Beach'teyiz. Güzel bir yer burası da. Tip top. Minik bir menü var. İçecekler, ağaçları altında, ılgın ağaçları altında. Kabanalar da var. Kabanası da var. Gayet güzel, tertemiz bir beach. Siz bir gezin, sonra sizle kabanada buluşalım. Görüşeceğiz. Hadi. I'm slipping away, so don't let me go, nah, nah, nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah. Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of Meltem denize bakmaya gitti. Ben de Kabana'nın keyfini çıkartıyorum. Oldukça güzel bir yer burası. Ben arada sırada geliyorum. Gümüşlü'ye yakın ve tertemiz denize olan bir yer. Bence buraya bir şans vermelisiniz. Fiyatlar dediğim gibi çok çok makul. Hadi biraz soğuk bir şeyler içelim. Oradan bir noktaya daha gideceğiz. I'm slipping away, yeah. Just like I am dreaming, walking around in this love haze. I wanna stay in this feeling. Nasıl püfür püfür esiyor? Vallahi üşüdük bile ya. Evet. Anormal sıcaktı. Burada ağaçların altında başka bir hikaye. Çok güzel bir Churchill'lik gösteremedik Bitirdik. ama Churchill'i çok güzelmiş Yani bu Churchill arada. nasıl güzel olabilir derseniz, burada gelin bir için, gerçekten daha güzel yapan bir yer görmedim ben. Anlamlı bir Churchill. Evet, Nereye gidiyoruz? Evet, şimdi benim yeni müdavimi olduğum, ben biliyorsunuz Gümüşlük'te oturduğum için yakınlardaki her yeri çok iyi biliyorum. Çok iyi bir et lokantasına götüreceğim sizi. Yeni açılmasına rağmen burada bayağı bir ismi sükse yaptı diyeyim. Herkes tanıyor, biliyor. Çok iyi bir ekip açtı. İşi bilen bir mutfak. Taşkuyu'ya gideceğiz. Güzel bir et yemeği yiyeceğiz ve orada tavsiyelerimizden bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Haydi. Evet,
bölümümüzün restoranına hoş geldiniz. Taşkuyu'dayız. Ne zamandır biz de beraber bir yere gelmiyorduk. Evet, Şaşırdım evet, vallahi. Biraz sohbet edelim. Bu konsept aslında bayağıdır bölge videosu çekmediğimiz için yok. Ama sizin özlediğinizi tahmin ettim. Rakı sohbetimiz. Bugün Meltem eşlik etmiyor bana ama Ben detokstayım arkadaşlar. neyse böyle yapalım. Üzgünüm. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Şimdi evet detaylı olarak bahsedelim. Öncelikle Evet. videonun başında da bahsetmiştik. Burası aslında hem Kadıkalesi, yani bu video aslında hem Kadıkalesi hem Bahçeli Evler. Yani aslında Gümüşlük hariç batı kıyıları, batı cephesi diyebiliriz. Evet. Bence burası hani Turgut Reis'in yazlık kısmı. Evet, yazlık kısmı aynen öyle diyebiliriz. Turgut Reis'in yazlık kısmı. Turgut Reis kışlık ve kendi içinde kapalı bir Orası şehir şehri evet, yani. şehir olması, ilçe gibi bir yer olmasına rağmen burası onun yazlık kısmı. Yani bence Turgut Reisliler de denize bu taraflarda gidiyor olabilirler. Ama hani nasıl söyleyeyim sana, o eskiliğini hala, yani eski gelenekselliğini hala koruyor bu Ve kıyı. Bodrum aslında değil mi? Bodrum evlerin beyazlığından dolayı, eski Bodrum evlerinin olduğu bir sürü sitesinin olmasından dolayı o modern çirkinlik burada çok yok açıkçası. Bence mesela Akyarlar kadar da çirkin değil. Yani Akyarlardan daha güzel diyeyim o zaman. öyle Daha mi? düzelteyim. İyiyim. Ben Akyarları da çok sevdiğim için ama burayı Akyarlar bana seviyorum. daha soğuk geliyor. Burası daha sıcak geliyor Akyarlar'dan herhalde. Görüntüsü. Evlerin görüntüsünden ziyade. Akyarlar'da daha da eski evler var ya. Evet Biraz doğru. daha yeni. yeni doğru. Evet. Şimdi Kadıkalesi ismini nereden aldı? Bahçeli Evler ismi zaten çok bellidir. Arda tarih çalışmıştır evet. bir saniye. Yani aslında çok bir detayı yok. Burada bir kadının yaşadığından ve kalede Çok kadının esrarengiz. olduğundan çok böyle detaylı, ilginç bir şey anlatamayacağım. Kadı Kalesi evet, yani burada bir Osmanlı kadısının yaşadığıyla ilgili bir rivayetten dolayı burada bir meşhur bir kale kısmı var. Orada bir Osmanlı kadısı yaşadığıyla ilgili böyle bir şey olmuş. Bahçeli Evler ismi bence çok enteresan değil. Zaten herhalde Turgut Reis'in bahçeli olan evlerinin bu tarafta olması dolayısıyla olabilir. Bahçeli Evler her bir nadide şehrimizin Evet. bir sürü olan semtlerinden birisi. Ama o da böyle artık Turgut Reis'in şehrinin bittiği ve yavaş yavaş yazlıkların başladığı bir yer. Yine de diyorum ben, yani buradan ev alacak müşterilerimize de aynı şeyi söylüyorum. Düz satı olması çok önemli bir kere. Evet. En önemli. Bodrum'da neredeyse hiçbir zaman bulunamayacak bir şey. Dümdüz 4 kilometre, ben bugün baktım, 4 kilometrelik bir yürüyüş ve bisiklet parkuru. Yani böyle bir şey aslında çok medeni ve batılı bir ülkede Ve sürekli olabilecek bir şey. söyleniyoruz yok diye. Hayır Yok, böyle var. işte. Aynen Yani. öyle. Vallahi Aynen öyle. hep gömüyoruz ama bazen de çıkartalım şimdi. Evet. O yüzden o bisiklet olayı Hem önemli. plaj ve bisiklet yolu ve yürüyüş yolu. Yani bu gerçekten aileler için, hele yeni modern hayat için yürümek vazgeçilmezlerden biri. Böyle bir özelliğinin olması bence burası için harika. Şimdi ben hayal ediyorum mesela, kendi oturduğum yerde oturmasaydım, burada otursaydım, burada mesela Turgut Reis'te Bahçeli Evler'de bir yerde oturuyor olayım. Hadi sahile de 500 metre olsun ya, çok da yakın olmasın. Evden çıktın, akşam geldin, evinden çıktın, yürümeye başladın. Evet. Valla insan geri dönüp gelmez çünkü ben bir de oturayım, dışarıda bir şeyler yiyeyim dersin. Ve tam marinaya kadar da yürüyüp sen marinaya bayılıyorsun. Ben Turgut seviyorum. Reis marinayı çok Isındım biliyor seviyor. musunuz ya? Hani geçen gün müşterilerden bir tanesine de söyledim. Dedi siz de hep Turgut Reis'e öyle dediniz, böyle dediniz falan filan. Benim ayımda gördüler de. Biraz üvey çocuk ilan etmiş olabiliriz ama yani hani. Hayır ya, parkın Her şeyi içinde olan bir gezerken yaşlılar var dedik ya. Ha evet onu söyledim. Orada biraz kalp kırmış olabilir. Ama Turgut Reis videomuzu da izleyin yani, onda da bayağı bir detaylıca anlattık orayı yani. Hani kötü yanlarından da bahsettik. Biz açığız biliyorsunuz fazlasıyla bu Ya konularda. biliyorsunuz şu anda Bahçeli Evler Kadıkalesi'ni konuşuyoruz ama bu insanlar alışverişe tabii ki de Turgut Reis'e gidiyorlar ama Turgut Reis'te yok. Nedim bunun adı, bu videonun adı Turgut Reis'te yok olsun mu ya? Yani düğme mi arıyorsun? Düğmeni bul. Tam şehir ya, tam şehir. İşte ne bileyim, camın silikonunun bir parçasının ucu mu düşmüş? Evet. Git onu bul. Çünkü bunun için ya Bodrum merkeze inmen gerekiyor. Aynen öyle. Ya Aynen öyle. Koçtaş gibi bir yere gitmen gerekiyor. Her banka var, olmayan neredeyse Her banka yok. var yani.
Buranın konumu da yani Kadıkalesi Bahçeli Evler'in konumu da işte deminden beri bahsediyoruz. Turgut Reis'e çok yakın olması yönünden çok büyük avantaj. Neredeyse bütün süpermarketlere çok yakınsınız. Turgut Reis Marina'ya çok yakınsınız. Yani yürüyüş veya bisikletle gidebileceğiniz. Ama benim aşkım yaşadığım yer Gümüşlü'ye de 5 dakika uzaklığındasınız. Yani Seni daha çok sevmen gerekiyor. ben bir kere. evet ya ben gerçekten yeni de tanıyorum. Çünkü neden? Onu da bahsedeceğim. Çünkü 5 senedir süren buradaki yol yapım çalışmaları buraya gelip gitmeyi o kadar zorlaştırıyordu ki Meltem. Burası üvey çocuk gibi. Bu yol tamamıyla Pandemide bırakılmış. falan hatırlasana. Pandemide yani resmen bir 4 sene boyunca, 3,5-4 sene korkunç bir durumdaydı. Ve en geç biten de yolda burası oldu. Devamlı kazıldı, devamlı yapıldı. Çok ciddi bir altyapı çalışması oldu burada. Ama bitti ve şu anda gayet güzel bir yola sahibiz. Hani ve de ileriki zamanlarda da tekrar bir çalışma yapılmayacak gibi de sağlam yapılmış durumda. Ve bir sürü site de aynı zamanda yapıldı. Yani aslına bakarsanız yani burada yaşıyor olmama rağmen 6,5-7 senedir hani buraya gelmememin sebebi artık ortadan kalktı. Bunun gibi restoranlar da var. Taşkuyu bunların en iyilerinden biri burası. Gerçekten çok son zamanlarda müdavimi olduğum bir yer. Fiyatların çok makul olduğu bir yer. Neredeyiz? Evet yani oradan bir başlayalım. Bunları yiyeceğiz diye hızlı konuşuyoruz. Evet, bir açız galiba. Akşamüstü aç geldik. Buranın en çok neyini beğeniyorum özellikle söyleyeyim. Burada haftanın 2 günü Utandık. kuzu tandır yapıyorlar. Ve kuzu tandırı gerçekten iyi yapıyorlar. Yani işlerini biliyorlar. Et konusunda bayağı iyiler. Sen ne söyledin? Yağlı kara söyledin. Ben yağlı O çok kara güzel söyledim. gelecek. Şey var, uykuluk gelecek. Uykuluk gelecek. Uykuluk gelecek. Etle ilgili bir meyhane. Evet, Tamamen et evet. kökenli bir meyhane. Bir de buranın yazlıkçılar için haberleri olsun. Burada hem doğum günü, mesela şu anda çok şeker bir doğum günü kutlanıyor. Bizim izleyicimizmiş. Londra'dan gelmişler. Evet, ve aynı zamanda her gün 4'e kadar burada kahvaltı var. O da çok önemli. Evet. Ben mandalina bahçeleri içinde kahvaltıya gideyim diyorsanız, Turgut Reis'te bile olsanız burayı bilemeyebilirsiniz. O yüzden buraya muhakkak kahvaltıyı da deneyip bir gün biz de geleceğiz. Ayrıca ben iyi köfte arıyorum Bodrum'da. İyi köfteci maalesef kolay bulunamıyor. Burası gerçekten Bodrum'da şu ana kadar yediğim en iyi köfteyi yapıyor. Burası sırf köfteye yenebilecek bir yer mi diye sormayın. Evet öyle bir servisleri de var. Sıcaktan etkilenmediğiniz bir mandalina bahçesindesiniz. Çok Dışarısı keyifli yanıyor. esiyor. Dışarısı herhalde 36-37 derece. Dışarısı yanıyor. Bugün arganın kafasının etini yedim. Klima çalışmıyor, bilmem ne falan filan değil. Ama şu an buraya geldim. Bütün şey oldu. Öyle nasıl Kendine söyleyeyim? geldin değil mi? Kendime geldim gerçekten. Ben serin havada kendime geliyorum. Çünkü hazır buna da girmişken Bahçeli Evler Kadıkalesi'nin biraz havasından bahsediyorum. Evet en önemli şey. En önemli şey. Şimdi biz hep bunu müşterilerimize de söylüyoruz ve buraya gelen arkadaşlarımıza, izleyicilerimize söylüyoruz. Lütfen burada sabahların dışında öğlene kadar düz bir deniz beklemeyin. Hiç beklentiniz bu olmasın. Bayağı bildiğiniz hoş dalgaları olan bir deniz var. Çünkü kıyı hattı aslında tamamen rüzgar alıyor. Kuzey rüzgarı. Evet kuzey rüzgarı oluyor. Ferah, serin bir rüzgar. Şu anda böyle oturuyor olmamızın sebebi de bu. O yüzden hani burası zaten biraz araştırdığınızda surf mekanı. Yani çoğu Ondan bahsedecektim evet sen söyledin. Yani burası gerçekten iyi, Akçalar'a kadar. iyi surf öğrenebileceğiniz de noktalardan biri. Windsurf'ten bahsediyorum, rüzgar surfinden bahsediyorum. Aslında düz deniz isteyenler de sabah saatlerinde göstereceğiz ya sabah saatlerinde çok düz olabiliyor deniz. Sabah erken gireceksiniz. Tamamıyla dümdüz ve tertemiz bir denizi var. Yani mesela şimdi ben Gümüşlüklüyüm ve Gümüşlüğü çok seviyorum ama Gümüşlüğün biraz deniziyle ilgili Biraz sıkıntılar var açık yani. açık Evet açık açık yani. konuşmak lazım Giren giriyor, ona da tabii ki saygı duyuyorum. ama burada kesinlikle böyle bir soru işareti yok. Tertemiz açık denize bakıyor ve harika bir güneş batışı. Biraz ondan bahsedelim. Evet, yani. harika bir güneş batışı. Yani benim de en sevdiğim şeylerden biri tabii ki de. Bakın bir anda aklıma geldi Tabii güneş ki batışı. de diye. erken kalkan biri olarak gün doğumunu da çok seviyorum. Ama ve lakin gün batışı benim için Bodrum'da En önemli özellikle bazen bunu yapıyorum. Ne yaptığımı söyleyeyim size. O Turgut Reis'in yokuşundan aşağıya böyle girişinden kaptırıyorum aşağıya doğru 7,5 sularında, 7,5-8 sularında falan. O böyle Ana yoldan, evet, ana yoldan. Top gibi batıyor güneşli. Top, kıpkırmızı top gibi batıyor. Yani o böyle hani Instagram'da gördüğünüz çeşitli ülkelerin gün batımları var ya, hiç vallahi halt etmiş söyleyeyim. Gerçekten çok keyifli bir gün batımı var.
Gün batımı plajını da gittik çektik biliyorsun, çok güzel orası, Evet. Turgut Reis'te. Aynı gün batımı burada da var. Muazzam. Şükürler olsun. Çok ya Bodrum'un sevdiğim yönlerinden bir tanesi tabii. Yani zaten Gümüşlük ve Turgut Reis ikisi de bence muhteşem güneş batışlarına sahip. Ama aralarında da böyle bir rekabet var. Hayır orada daha güzel, hayır Turgut Reis'te daha güzel. Turgut Reis'te adalardan batıyor. Gümüşlük'te biraz bazen denizden batıyor falan. Ama burası ikisinin tam arasında olduğu için Yunan adası Selifos, Kalimnos ve Leros'un arasından batıyor. Her gün muhteşem bir güneş batışı manzarasıyla karşı karşıyasınız. İşte burada Buranın en büyük alkolik artıları verirleri. Buyurun. Ben detoksa girmesem ben de içerdim valla. Şimdi insanlar Kadı Kalesi'ni nereden tanıyorlar? Bizi izleyen izleyicilerimiz yaşça yüksek olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Avta deyince. Altay'ı çok tanıyorlar, biliyorlar. Çünkü Kadı Kalesi diyor mu yapıyor yani. Alta diyorlar. Evet. Avta'nın orasını diyorlar. Mesela Sundance'da öyle tarif ediyorum. Diyor ki Avta'nın oradan gireceğiz. Çünkü ne? Avta market, Avta taksi, her şey var. Dolayısıyla büyük bir site ve eski ve köklü site olması sebebiyle de oradan hatırlıyorlar. Denize sıfır kaç tane site var ki zaten Bodrum'da Yani nasıl diye Aktur dediğinizde aklınıza bir tez geliyorsa, yani Aktur deyince başka bir yere, ya Datça'ya gidersiniz ya bir teze gidersiniz, başka bir yere gitmezsiniz. Evet. Aynı şekilde Avta dediğinizde de Bahçeli Evler ve Kadı Kalesi'ne doğru gelmek durumundasınız. Buranın meşhur siteleri var. En başında Ormancılar sitesi geliyor. Yani Gümüşlük'le Kadıkalesi'nin arasında kalıyor ama eskinin denize sıfır siteleri arasında önemli bilinirliği olan bir site. Niye bu kadar bilinirliği var dersiniz, bir kere çok adet ev var. Ama en önemli özelliklerinden biri, ben oranın denizine bayılmıştım. Plajı çok güzel. güzel. Kendine ait çok hoş bir plajı var. Hani öyle bir yerde bir ev istiyorum, makul fiyatlı, Doğal plaj. evet doğal plajlı bir yerde ev istiyorum derseniz daha uygun fiyatlarda da evler bulunabiliyor. Bu arada Kadı Kalesi'nde de bir sürü yeni sıfır, Evet. 2+1, 3+1, 4+1 Hadi bak. dairelerin olduğu bir sürü site oturdu. Hatta Nedim bir tanesinde oturuyor, yeni taşındı. Nedim'in de adresini verdik. Hangisi olduğunu söylemiyoruz, ne oldu? Şimdi fanları vardır Nedim'in de. Şimdi yani öyle bir yerde de sıfır bir sitede oturmak istiyorum. Havuzlu, güzel peyzajlı ve denize ulaşımı olan, hatta plajı olan bir yerde oturmak istiyorum derseniz onun için de bizi arayabilirsiniz. Bu bölgenin bayağı önemli emlakçılarından biri olduk, artık öğrenmeye başladık. Burada yetkilimiz var, ofisimiz yakın. Ben yakın oturuyorum. Ben zaten Ben her gün olsun buradayım. Ben her gün buradayım. Beni aramayın abi. Yalıkavak'a gel, şuraya gel, buraya gel diye. Muhakkak uğruyorum her gün buraya. Bir de tabii şey var. O Sundance'ın önünde gezerken karşıda bir ada var. Bu ada ne, bu ada ne? Pide adasıymış. Ha. O adaya yüzülerek gidip geliniyormuş. Yani niye buna Türk bayrağı geliyormuş falan diye soranlar oldu. Sonra gidip dikmişler. Şimdi bayrak var mı bilmiyorum. Galiba var. Nedim'in dronlarında görmüştüm. Bu kardak krizi olduktan sonra her adaya bayrağımızı dikmemiz lazım çünkü belli olmuyor sağları. Ya bazen solları. anlayamıyoruz. Valla ciddi söylüyorum, şu adaları bilen birisi varsa bizim Bodrum etrafında, şuradan karşıya bakıyorum ve bu gördüğüm ne dediğimiz zamanlar oluyor. Açıyorum ben Google Map'ten Google Maps'e bakıyoruz. bakıyorum, Yunanca yazıyor. Ha diyorum tamam, bizim değil bu. Ondan sonra onun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben bu videodan önce bayağı bir dersimi çalıştım. Hangi adaya göre özellikle Sundance nereye bakıyor. Evet, İşte evet. Şeyden gidiliyor. Serimos diye bir ada varmış. Keçi Adası diye geçiyor bizim Türk kaynaklarında. Ama hani yerleşimin falan olmadığı bir ada. Ama güzel gözüküyor güneş batışı sırasında, o ayrı. Yani burası akşamüstü oturulabilecek en güzel yerlerden biri. Deniz kenarında olsak oturmamız imkan. Tepemizden güneş gelmiştir. Her saatte gelebilirsiniz. Keyifli dediğim gibi bir yer. Evet, bu kadar övdük. Biraz da negatif yanlarından bahsedelim yani. Var da negatif yanı, yok da değil yani. Valla benim için en negatif yanını söyleyebilirim. Çok kısa bir yeme içme alanı mevcut. Bu kadar uzun bir 4 kilometrelik bir alanda daha kaliteli, daha iyi yerler olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama tabii onlar da haklı. Burası çok yazlık bir mekan. Yurt dışından çok fazla yerli turistin, yerli ve yabancı turistin geldiği bir mekan. En az Bodrum merkez kadar Evet, çok fazla turist var çünkü çok otel var aslında. Evet, çok burada inanılmaz otel fazla. Benim bazı arkadaşlarım örneğin bazı otellere geliyorlar. Ben onları arada bir ziyaret ediyorum.
Çünkü çocuklarıyla çok rahat ediyorlar. Ekonomi anlamında çok iyi. Yani şöyle rahatlıkla söyleyebilirim. 2500 liraya da oda var. 4000 TL'ye de oda var. Yani bugün artık Bodrum'da denizin kıyısında 2500 lira hani bir resort olması çok zor. Evet, evet. Dolayısıyla aslına bakarsın. Hele kıştan rezervasyon yapmış aileler için çok İndirimlerle çok iyi biçilmiş oluyor. kapta. Bir diğer mevzu ki bu da önemli diye düşünüyorum. Havalimanında çok uzun. Yani neredeyse işte bir şehir geçiyorsunuz yani. Doğru. Şehri bitiriyorsunuz burada. Deminki konunun dezavantajı oluşuyor. Yani denizin dezavantajı. Evet, onu ben de söyleyecektim. Evet, yani dalgalı deniz sevmeyenlere özellikle hani dalga dolayısıyla biraz bulanıklaştığı için o bir rahatsız edici gelebilir ama sabah gittiğimizde 11'e kadar, 11.30'a kadar pırıl pırıl yani 20 metreden yerdeki taşları sayabiliyorsun. Ama akşamüstü o rüzgar çıktığı zaman çok serinletmesine rağmen bir bulanıklık yaratıyor. Kum plajın artıları eksileri. Kum plaj çocuklu aileler için vazgeçilmez, muazzam bir özellik. Çok uzun bir kum plajı var, geniş bir kum plajı var. Kedi kapsuları orada. Çok geniş bir kum plaj ama işte o kum plaj o kumun devri daiminden dolayı bir adet bulanıklık yaratıyor. Ben bir eksi daha söyleyeceğim. Bu benim için önemli çünkü rahatsız ediyor beni. Kadıkalesi'nin tepesinde o harika güneş batışına bakan tekil arsalar vardı. Şimdi neredeyse hiç kalmadı ama tek arsalar olduğu için şu tepelerde yan yana birbirinden çok alakasız yapılar inşa edildi. Yani biraz çirkin bir yapılaşma. Bodrum'da bunu kolay bulamıyorsunuz. Bodrum genelde güzel yapılaşan bir yer bence. Yani Türkiye'nin geri kalan yerlerine kıyasla diyeyim de hani çok da bana saldırmayın. Hani ama hani bazı şeyler kontrol altında ama burada 3 katlı, 4 katlı yapılar yapıldı. Çok kullanışsız. Ben bir iki tanesinde fotoğrafını çekmiştim ama böyle her katta sanki böyle bir daire var. Yani şeye gerek yok. Resim fotoğrafını koymaya gerek yok. Evet. Kalsın fotoğrafı. Ama gerçekten yapılaşmaya da izin verirken gene bu izinlerle alakalı bir şey. Ya işte temel atıldı. Sen ne yapacaksın? Senin bir projeni bir göreyim. Projeni göreyim derken böyle tamam gördüm değil ya. Projeni bir göreyim. Sen Bodrum'un şartlarına uygun mu yapıyorsun? Ve bir bütünleşik bir mahalle düzeni olması lazım. Hepsi birbirinden bambaşka. İşte bu ayrı kod işte çok fazla. Bu Kuşadası'nda Didim'de çok görülmüş bir şey ama Bodrum'da çok yoktu. Burada Kadıkalesi'nde var. Ama denize sıfıra geldiğiniz zaman, o düzlükte olduğunuz zaman yine çok daha efendi, çok daha güzel, hoş yerler var. Dediğim gibi hani biz emlakçıyız, bu konularda bize ulaşabilirsiniz. Denize sıfırlarda fiyat yüksek. Evet, çünkü denize sıfırlarda Türkiye'de neredeyse her yerde fiyatlar yüksek. Alanya'dan tutun Kuşadası'na, Didim'e her yerde. Denize sıfır çok önemli bir şerefiye. Ama o fiyatlar Bodrum'un fiyatı olarak algılıyorsunuz. Değil. Yani arkalarda ve uygun fiyatta çok fazla alternatif var. Denize sıfır istiyorum dediğiniz zaman bu fiyatları ödemek zorundasınız. Ama değilse ben denize yürürüm, 15 dakikada yürürüm derseniz bu fiyatlar yok ve makul. Evet, adı çıkmış. Ben geçen gün ya gerçekten bir müşterim için araştırma yaptım. Çünkü bütçesi düşüktü ve hani bizden istedi. Ben bulamayacağımızı söyledim ama araştırma yaptım. Ya aşağılamak için söylemiyorum ama hani verdiği özellikler itibariyle mesela Side'nin Bodrum'un altında olduğunu düşünüyorum. Ama neredeyse aşağı yukarı aynı fiyatlar var. Yani 2+1 hele denize yakın yerlerde 6 milyon, 6,5 milyon fiyatlar var. Sadece Bodrum'la ilgili Hem öyle yani hem öyle hem bir de gerçekten çok fazla deniz tarafına göç başladı. Her yer değerlendi. Bodrum diğer yerlerden çok daha fazla şey sunuyor size. Yani gerçekten özellikle deniz kıyısı yerler konusunda bence rakibi Çeşme'dir, Urla'dır, Bodrum'dur. Onun dışında çok bir rakibini göremiyorum. Ama neredeyse diğer yerlerden %20, %30 fazla sadece. Yani Bodrum'a pahalı derken biraz rakiplerine bakınca biz de Bodrum'u çok pahalı bulurken aslında diğer yerlerin de pahalı olduğunu söylemek lazım belki de. Yani hani öyle bakmak lazım ama hani durum öyle basit bir durum değil. Bodrum çok büyük bir yer. Lokalde aradığınız fiyata makul ev fiyatlı evler de var. Fiyatlı ev bulabiliyorsunuz. Yani yok demek aslında tamamen yanlış oluyor bu bağlamda. Yani 5 milyon ev var mı? Hayır yok diyemiyoruz çünkü ASKO var. Yani hayır yok demek aslında kolaycılık oluyor biraz. Sizin aradığınız ev 5 milyon değil.
Onu söylemeye çalışıyorsunuz. Evet. Orada beklentileri biraz düşürmek gerekiyor. Özellik kattığınız zaman aynı fiyatı beklemek biraz haksızlık oluyor bence. Evet. Biliyorsunuz biz emlakçıyız artık. Anladınız diye düşünüyorum. Devamı tekrar ediyoruz. Numaramız burada. Instagram'dan Ha, artık evet, burada anlaşılıyor. anlıyorlar. Çünkü Evet. burada çok fazla emlak sohbeti de koymaya başladık. İzleyicilerimiz de bizimle beraber metrekare birim fiyatlara, ekonomik durumlara vesairelere hakimler. Sağ olun, çok teşekkürler. İzliyorsunuz. Vallahi biz de bayılıyoruz siz izlerken. Ama dediğim gibi biz esas işimiz emlakçılık. Bodrum'u tanıtmayı tamamen bir hobi olarak başladık. Ve buraya yerleşmek isteyenlere aslında yardımcı olmak için, yani bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye. Bize gelen soruları topluca da cevaplayalım, onlara yardımcı olalım istedik. Yani her şey bir yerde dağınık değil aslında. Aradığınız her bir şeyin Bodrum'da bir çözümü var. Dolayısıyla biz emlak kanadında, emlak ayağında size yardımcı olmak istiyoruz. Ama Meltem ben geleyim, nerede kalayım derseniz hiç otelcilik hakkında hiçbir bilginiz yok. Çok otellerde kalmıyoruz. Evet, takdir edersiniz biz yaşıyoruz. Dolayısıyla lütfen bizi hem True Bodrum Instagram, hem True Bodrum YouTube, hem True Bodrum'un web sitesi, hem Bodrum Bizden Sorulur'un Instagram'ı, hem Bodrum Bizden Sorulur. Şu anda kanala abone olursanız ne zaman yayınlayacağımızı bilebilirsiniz. Size bir çan gösteriyor orada. Oraya basın lütfen. Dolayısıyla hem alımlarınızda, hem satımlarınızda, hem de kiralıklarınızda seve seve yanınızdayız. Bazı uzak bölgeleri çalışmamaya başladık. Hizmet kalitemizi oldukça aksatıyor. Bunun için de genelde telefonlara cevap verdiğimizde şöyle cevap veriyoruz. İşte örnek veriyorum, güvercinlikte bir evim var, satmak istiyorum. Bu benim hizmet kalitemi etkileyen bir şey. Hizmet kalitemi etkileyen derken oraya benim servis vermem, ekspertiz yapmam. Biz genelde Bodrum içinde bölgelerde kalmaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen alınmayın. Eğer orada güvendiğiniz bir danışman varsa sizi yönlendiriyoruz. Yani Milas da buna dahil. Yani Milas'ı çektik ama biz Milas'ta bir emlak işi yapmıyoruz. Ama Urla'yı çektik, Urla'da yapıyoruz. Urla'da çok yakın bir dostumuz var. Eğer Urla videosunu tekrardan seyretmediyseniz tekrardan seyredin. Eğer Çeşme Bodrum'la çekelim mi Çeşme? Bodrum, Urla, Çeşme arasında kaldıysanız yardımcı oluruz size. Bizi bu hafta da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi tatiller diliyoruz. Tatilde olanlara keyifli tatiller, çalışanlara da bu sıcakta Allah kolaylık versin diyoruz. Bay bay. Bay bay.